Herkese merhaba. Güne kahveyle başlayan milyonlarca kişiden biriyseniz muhtemelen şunu düşünmüşsünüzdür. İçtiğim bu kahve sağlığım için en doğru seçim mi? Bu analizde o genel kahve iyi mi kötü mü sorusunu bir kenara bırakıyoruz. Doktor Osman Ertürk'ün araştırmalarını temel alarak çok daha net bir sorunun peşine düşeceğiz. Bilimsel kanıtlara göre içebileceğimiz en sağlıklı kahve hangisidir? İşte bütün meselenin özeti bu soru aslında. Önünüzde bu seçenekler olsa hangisine yönelirdiniz? Günlük rutinimizin bu kadar merkezindeki bir içecek hakkında bilinçli bir karar vermek için nelere dikkat etmeliyiz? Merak etmeyin, bu incelemenin sonunda bu soruya çok net bir cevabınız olacak. Şimdi gelin, kahve çekirdeğini adeta bir laboratuvarda inceler gibi masaya yatıralım. Çünkü onun faydalarını ve potansiyel risklerini tam olarak anlamak istiyorsak, önce içinde ne olduğunu, yani anatomisini bilmemiz gerekiyor. İşte işin sırrı tam olarak burada başlıyor. Kahve deyince aklımıza hemen kafein geliyor, değil mi? Ama aslında kahve, fenolik bileşikler dediğimiz güçlü antioksidanlarla dolu bir hazine. Klorojenik asitler, kafestol gibi isimler size teknik gelebilir ama bunlar vücudumuz için adeta koruyucu birer kalkan. O antioksidanların yanında bir de alkaloidler var. Elbette bu grubun yıldızı hepimizin bildiği kafein. Ama trigonelin gibi başka önemli bileşikler de kahvenin sağlık üzerindeki etkilerinde büyük rol oynuyor. Yani anlayacağınız o fincandaki içecek basit bir uyarıcıdan çok daha fazlası. İçinde kompleks bir kimya barındırıyor. Peki, az önce saydığımız o karmaşık isimli bileşikler ne işe yarıyor? İşte bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu o etkileyici liste. Tip 2 diyabetten depresyona, kalp hastalıklarından karaciğer sağlığına kadar ne kadar geniş bir yelpazede koruyucu etkisi olduğunu görüyoruz. Bu tablo, kahvenin neden sadece bir keyif içeceği değil, aynı zamanda potansiyel bir sağlık desteği olduğunun en net kanıtı. Şimdi analizimizin en can alıcı noktasına geldik. Kahvenin içindeki o faydalı bileşikleri öğrendik. Ama o bileşiklerden ne kadarını fincanımıza alabildiğimiz tamamen ve sadece onu nasıl hazırladığımıza bağlı. Bakın, bu tablo ilk bakışta kafa karıştırıcı gelebilir ama aslında bize çok önemli bir şey anlatıyor. Bir çalışma diyor ki, yeşil yani hiç kavrulmamış çekirdekten yapılan Türk kahvesi en yüksek antioksidan aktiviteye sahip. Başka bir çalışma ise en yüksek antioksidan kapasitenin açık kavrulmuş çekirdekle hazırlanan espressoda olduğunu bulmuş. Peki kim haklı? Aslında ikisi de. Bu bize gösteriyor ki tek bir en iyi yöntem yok. Hangi faydayı önceliklendirdiğinize göre en doğru yöntem değişiyor. Biliyorsunuz her ilacın bir faydası bir de potansiyel yan etkisi vardır. Bu mantıkla yaklaşmalıyız. Sadece faydaları değil, fincanımızdaki o gizli riski de değerlendirmemiz şart. Şimdi genellikle göz ardı edilen ama çok kritik bir konuya değineceğiz. İşte bu rakamı aklınızda tutun. 120 santigrat derece. Bu sıcaklık, kahve dahil, kavrulan gıdalarda akrilamit adında potansiyel olarak kanserojen bir maddenin oluşmaya başladığı kritik eşik. İşte kahvenin kavrulma derecesinin neden sadece bir lezzet tercihi değil, aynı zamanda bir sağlık meselesi olduğunun bilimsel açıklaması bu. Panik yapmadan önce şu büyük resme bir bakalım. Bu grafik akrilamit alım kaynaklarımızı gösteriyor. Evet, kahve önemli bir kaynak. Bazı ülkelerde günlük alımın neredeyse 1/3'ünü oluşturabiliyor. Ama gördüğünüz gibi bu beslenme bütününün sadece bir parçası. Ve en önemlisi bu yönetilebilir bir risk. Peki bu riski nasıl en aza indirebiliriz? Bilim bize çok net 3 adım sunuyor. Birincisi, işe kaliteli çekirdekle başlamak. İkincisi, genellikle daha düşük akrilamit seviyeleri içeren Arabica türünü Robusta'ya tercih etmek. Ve belki de en önemlisi, koyu, neredeyse yanmış kavurmalardan kaçınıp her zaman açık kavrulmuş olanı seçmek. Çünkü kavurma süresi ve sıcaklığı arttıkça akrilamit miktarı da katlanarak artıyor. Tamam, tüm kanıtları, faydaları ve riskleri bir araya getirdik. Şimdi sıra bütün bu bilimsel bilgiyi sentezleyip herkesin uygulayabileceği pratik bir günlük kahve reçetesi oluşturmakta. Yapılan çok büyük bir meta-analiz çalışmasına göre kalp ve damar hastalıkları riskini en aza indirmek için önerilen sihirli aralık işte bu. Günde 3 ila 5 fincan kahve tüketimi en düşük riskle ilişkilendirilen miktar olarak öne çıkıyor. Ama herkese uyan tek bir doz diye bir şey yok.
Bu tablo, durumu ne kadar kişiselleştirmemiz gerektiğini harika bir şekilde gösteriyor. Mesela depresyondan korunma faydası için günde 400 mililitre yani yaklaşık 2 kupa kahve önerilirken, migreniniz varsa kafeini 200 miligram yani tek kupayla sınırlamak en iyisi. Kalp yetmezliği olanlar için günde 4 fincan faydalı olabilirken fazlası riski arttırabiliyor. Önemli olan kendi durumunuza uygun dozu bilmek. Evet, artık tüm parçaları birleştirdik. Antioksidanları, hazırlama yöntemlerini, riskleri ve doğru dozajı. Hepsini öğrendik. Şimdi tüm bu bilgilerin ışığında o nihai teşhisi koyma zamanı. İşte Doktor Osman Ertürk'ün tüm bu bilimsel verileri özetleyen net sonucu. Öneri çok açık. Günde 3-4 fincan Türk kahvesi veya filtre kahve genel sağlık için oldukça faydalı. Akrilamit riskini sıfırlamak mı istiyorsunuz? En ideali yeşil kahve. Ama bu pek pratik değilse o zaman en iyi ikinci seçenek kesinlikle ve kesinlikle açık kavrulmuş Arabika çekirdekleri. Sonuç olarak bilgi ancak uygulandığında bir güce dönüşür. Artık elinizde bilimsel bir kahve reçetesi var. Peki, yarın sabahki kahveniz dünküyle aynı mı olacak, yoksa sağlığınız için bu küçük ama anlamlı değişikliği yapacak mısınız? İşte bu karar tamamen size ait.